Dünyada dikkat etmediğimiz çok küçük ama çok önemli noktalar var. Bunlardan biri de Transnister. Daha önce böyle bir ülke ismini duymamanız çok normal. Çünkü teknik olarak var olmayan bir ülkeden bahsediyoruz. Rusya hariç hemen herkes böyle düşünüyor. Moldova ve Ukrayna sınırları arasında yer alan ve uluslararası toplum tarafından Moldova'nın parçası olarak kabul edilen Transnister'in bağımsızlığını Rusya dahil hiçbir ülke tanımıyor. Ancak Rusya tanımamasına rağmen emeklilere maaş veriyor, ahaliye bedava gaz dağıtıyor. Bunun karşılığında Rus barış gücünü süresiz olarak bölgede barındırıyor. Peki neden bu bölgeden bahsediyoruz? Çünkü burası Moskova'nın bir sonraki hedefi ve Avrupa'ya çıkış kapısı. Onun bu bölümünde Moskova'nın Avrupa'daki kara kutusunu konuşacağız. A small strip of land between Moldova and Ukraine has been disputed territory since the fall of the Soviet Union. Yaklaşık 500 bin nüfusu olan bu bölgedeki insanların çoğu çifte pasaport taşıyor. Yarım milyon nüfusun yaklaşık 200 bin kadarında Rus pasaportu bulunuyor. Moldova ve Ukrayna arasında bir kültüre sahip bölgeye Rusya her yıl 1 milyar dolar gönderiyor. Halkın çoğunluğu Rusya'ya bağlanmak ve uluslararası olarak ülkelerinin tanınmasını istiyor. Ancak ülkenin Rusya ile karasal sınır bağlantısı yok. Buna rağmen Rusya'nın Dnester Nehri ile Ukrayna sınır arasında sıkışmış bölgede 1500 civarında askeri bulunuyor. Aslında bölgenin kendi başına Rusya için büyük bir stratejik önemi bulunmuyor. Fakat Rusya çok uzun süredir Doğu Avrupa'da kendi etkinliğini gösterebileceği adımlar atma çabasında. Uzmanlara göre uzun süredir desteklediği Transnistria ile Rusya arasında karasal bir bağlantı kurmak Moskova için çok önemli. Ki bu bölgenin ismini çok daha sık duyacağımız anlamına geliyor. Ayrılıkçı bölgede halihazırda bulunan Rus askerleri ve komşu ülke Ukrayna'da süren savaş Moldova'nın korkusunu arttırdı. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya için Ukrayna'ya saldırmanın sadece bir başlangıç olduğunu, Rusya'nın daha sonra diğer ülkeleri ele geçirmek istediğini belirtti. Їхнім завданням зараз є встановлення контролю над півднем України і вихід до кордону Молдови. Peki Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda ikinci safha hedefleri arasında yer alan Transnistria nedir? Moldova ile savaşa yol açabilecek mi? Ukrayna'nın ana deniz üssü Odessa'da bulunuyor. Daha önce Kırım'daydı ancak 2014'te Rusya'nın yarımadayı işgal etmesi sonrasında taşındı. Eski Rus İmparatorluğu'nun önemli limanlarından biri olan Odessa, Rus kültürü ve tarihinde sembolik bir yere sahip. Çoğunluğun Rusça konuştuğu bu şehir, Putin'in de uzun süredir gözüne diktiği bir yer. Ve bu şehre en kolay ulaşım da şu an bahsetmekte olduğumuz Transnistria bölgesi. Bu bölgede bulunan Rus birlikleri içeri girebilirse, Odessa'nın ülkenin geri kalanından kopartılma riski var. Dnester Nehri boyunca uzanan 30 yıldır Avrupa'nın son komünist rejimini ayakta tutan bu küçük ve tanınmayan devletçiğin kısa tarihine bakalım. Had itself as a Soviet republic in 1990. Her şeyden önce Transnistria resmi olarak Sovyet mirasını bir şekilde koruyor. Bayrağında orak çekiş figürünü taşıyan dünyadaki çok az ülkelerden biri. Resmi dili Rusça olan, sokaklarında Sovyetik sembollerin ve Lenin heykellerinin bulunduğu, komünizmle özdeşleşmiş kişilerin isimlerinin verildiği caddelerden oluşan, Sovyet dönemi düzenini büyük ölçüde aynı şekilde sürdüren, neredeyse tüm vatandaşlarının çifte vatandaşlık taşıdığı başka ülke yok dünyada. Sadece Güney Ossetya ve Abhazya'da, yani yine Sovyetler dağıldıktan sonra kurulmuş ancak kimsenin tanımadığı ülkelerde benzer durumla karşılaşabilirsiniz. Zaten Transnistria pasaportu dünya üzerinde sadece bu iki tanınmamış ülkede kullanılabiliyor. Yani Sovyetler dağıldığında Rusya'nın Moldova'dan koparttığı ve mayın tarlasına çevirdiği, gerektiğinde kullandığı bir bölge. Bugün Moldova ile Ukrayna arasında sıkışmış bu küçük toprak parçasında yarım milyon insan yaşıyor. Transnistria yaşamaya değer bir yer haline gelebilir mi? Yoksa 90'ların gösterişli müzesi olarak mı kalacak? Transnistria zamanında Osmanlı'nın ciddi şekilde ilerlediği ve hakimiyet kurduğu topraklarda. Özellikle Bender, Osmanlı'nın yüzyıllar boyunca hakimiyeti bulunan bir bölgeydi. Bu bölgede Mimar Sinan tarafından yapılan Bender Kalesi de bunun bir ispatı. Transnistria uzun yıllar Osmanlı'nın sınır karargahı görevini üstlenmiş. Şimdi ise Rusların sınır karargahı. Rusların sıcak denizlere inme çabaları konusunda adını sıkça duyduğumuz savaşların bir kısmı burada geçti. Küçük Kaynarca, Yaş ve sonunda Bukreş anlaşmalarının ardından buradaki Osmanlı varlığı sona erdi. Rus İmparatorluğu hakimiyeti başladı. Bu bölgeyi sadece Ruslar değil, Osmanlı da çok önemsiyordu.
Buna örnek olarak şunu söyleyebiliriz. Osmanlı, Transnistria'da bulunan Bender Kalesi'ni elde tutmak için birçok kuzey bölgesinde ve Kırım'da Ruslara daha fazla imtiyaz sağlamıştı. Ukrayna sınırındaki tüm ülkeler arasında Moldova, Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra en savunmasız ülke. Bu, batıdaki AB veya NATO üyesi olmayan tek ülke. Zayıf ekonomisi binlerce mülteci akınıyla baş edemiyor. Bir de Moldova'nın doğal zayıf noktası var. Rus yanlısı Transnistria. Geçen hafta Rus yanlısı Transnistria makamları Moldova'nın Avrupa Birliği üyelik hedefini kınadı ve bölgenin bağımsızlığının uluslararası olarak tanınmasını istediler. Bu, Ukrayna'dan sonra Moldova'ya yönelik tehdidin ne kadar gerçek olduğunu gösteriyor. 6 Mart'ta yayınlardan birinde Ukrayna'daki mevcut durum hakkında yorum yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Alexey Arestovich, savaşın güney yönündeki gelişimine odaklandı. O zaman Ukrayna'nın güneyinde ağır savaşlar başlamıştı. Arestovich'e göre Rus ordusunun Odessa'ya ve daha sonra muhtemelen Besarabya operasyonunun bir parçası olarak Transnistria'ya ilerlemeye başlaması bekleniyordu. Ardından Rus yanlısı Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko bu tür teorilerin inşasını ivme kazandırdı. Lukashenko'nun Belarus Güvenlik Konseyi toplantısında sunduğu haritada oklardan biri Odessa bölgesinden Moldova sınırına Transnistria'yı gösteriyordu. Bu harita Moldovalı yetkililer için tatsız bir durum yarattı. Çünkü Moldovalılar Transnistria'da bir Rus askeri birliğinin konuşlandığını ve fırsat ortaya çıkarsa dedikleri gibi kapıyı içeriden açabileceğini çok iyi biliyorlar. Transnistria bir Rus yanlısı olarak gösterilebilir ancak gerçekler farklı konuşuyor. Yıllardır Rus televizyonlarından bilgi almaya alışan insanlar Ukrayna işgalinden sonra ilk kez Rus televizyonlarını yalanladı. Halkın Rusya'ya olan tepkisi arttıkça Rusya'nın "Rusları koruyoruz" ezberi de tekrarlanmaya başlıyor. Rusya'nın Kişinöv Büyükelçiliği ülkede ulusal, dilsel, kültürel, dini ve diğer gerekçelerle ayrımcılık vakalarının sıklaştığını belirterek yaşam ve sağlık tehdidi durumunda kardeşlerini Büyükelçiliğinin e-posta adresine yazmaya çağırdı. Kremlin, Rus ordusunun Transnistria'ya ilerlemesinin gerektiğini, çünkü orada Rusça konuşan nüfusun baskı altında olduğunu açıkça belirtti. Bu söylemlerin Kremlin'in işgali gerekçelendirme adımları olduğu hepimize malum. Aslında Rus nüfusun Kremlin'in umurunda bile olmadığı, jeopolitik sorunları çözmede kullandığı bir araç olduğu barizdir. Moldova, Rusya'dan gelen doğalgaz ve enerji kaynaklarına neredeyse %100 bağımlı. Elektriğin %80'i Transnistria'dan geliyor ve ayrıca Rus ham maddeleri kullanılarak üretiliyor. Dışişleri Bakanı, enerji bağımsızlığı ve güvenliği, egemenlik ve bağımsızlığını korumanın anahtarıdır diyor. ABD enerji sektörünü çeşitlendirmek için Moldova'ya birkaç yıl içinde 18 milyon dolar yardım sağlama sözü verdi. Ama bu yeni bir olay değil. Moldova defalarca Batı ve Doğu arasında bir pazarlık kozu haline geldi. Ukrayna sınırına yakın Transnistria köyü Kolbasna, Doğu Avrupa'nın en büyük mühimmat deposuna ev sahipliği yapıyor. Оружие в Молдавии было складировано, это вот колбасное, населенный пункт, на всю Третью мировую войну в Европе. То есть мы были готовы, что может начаться война. Bu Ukrayna sınırından sadece 2 kilometre uzakta Rus birliği tarafından korunan 22 bin ton mühimmat demek. Ve gördüğümüz gibi şimdi Transnistria 4. bir cephe açma fırsatına sahip. Transnistria'daki depo Kiev'de dahil olmak üzere tüm bölge için bir tehdit oluşturuyor. Yani uzun sözün kısası Transnistria Doğu ve Batı'nın savaş sınırı. Bu bölgedeki her gerilim tüm dünyayı savaşa sürükleyebilecek potansiyele sahip. Gazeteyi takip edip abone olmayı unutmayın. Dünyada dikkat etmediğimiz çok küçük ama çok önemli noktalar var. Bunlardan biri de Transnistria.